Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Uzunca bir süredir araştırdığım, birçok kişi tarafından da çokça tercih edilen bir model olan Listro R1 modelini bu video içeriğinde inceleyeceğiz. Daha öncesinde S1, R1'de, G1 ve H3 süpürgelerini inceledim. Ancak R1 modeli henüz elime ulaştığı için daha yeni inceleme fırsatı buldum. Video içeriğinde süpürgenin kutu içerisinden çıkanları, ardından uygulama kurulumunu ve pek tabii ki süpürme ve paspaslama testini birlikte yapacağız. Şimdi ilk etapta kutu içerisinden çıkanları sizlere göstereyim. Pek tabii ki robot süpürgemiz, çöp istasyonu, içerisinden tam 6 tane yedek çöp poşeti, ayrıca 20 tane tek kullanımlık paspas pedi, paspas yapma aparatı ve altında bir adet paspas kutu içeriğinden çıkmakta. Pek tabii ki bir kullanıcı kılavuzu ve cihazın fırçalarını temizleyebilmek için şu şekilde jiletli bir fırça bulunmakta. Süpürgenin özelliklerine gelecek olursak tam 5200 mAh'lik bir bataryası var. Bu batarya 180 dakika kesintisiz çalışmasına olanak sağlıyor. Yalnız her videoda belirtiyorum, yine belirteyim, 180 dakika bunun minimum emiş gücünde çalıştığı takdirde maksimum çalışabileceği süre olmuş oluyor. Yani 3 saat düşük emiş gücünde süpürge kesintisiz olarak çalışabiliyor. Halılar üzerinde emiş kontrolü özelliği var. 2700 Pascal maksimum emiş gücü var ki emişi gerçekten harika yapıyor. 2700 Pascal'lık yüksek emiş gücü olmasına karşın süpürgenin ses debisi gerçekten çok düşük. İçerisinde bir toz haznesi bulunmakta. Süpürme işlemini yaparken toz haznesinin içine dolduruyor ve ardından süpürme bittiğinde buradaki çöp kovasının içerisine güçlü bir vakumla içerisindeki pislikleri çekiyor ve süpürgenin içinde de hiçbir kir kalmamış oluyor. Ayrıca paspaslama işlemini elektronik damlatmalı su pompası vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Yalnız paspaslama işlemini birçoğunuz kullanmayacaksınız. Neden diyeceksiniz? Evlerimizde, çoğumuzun evinde daha doğrusu halılar olduğu için bunları kaldırıp da robot süpürgeye bir paspas yaptıralım derdine çok kişi düşmüyor. O yüzden de paspas özelliğine çok fazla takılmayın robot süpürgelerde. Robot süpürgenin emiş gücüne ve çalışma süresine ve pek tabii ki evinizdeki eşyaların yüksekliğine göre süpürgenin de yüksekliğine dikkat edin. Bu modelin yüksekliği 9.8 santim. Süpürge tam 2 saatte tam şarj olma işlemi gerçekleştiriyor ve dediğim gibi kesintisiz bir biçimde 3 saat çalışma olanağı sağlıyor. Süpürgenin şu şekilde altını size yakından gösterecek olursam, bakın burada alt tarafında kauçuk ve kıllı bir fırça bulunmakta. Ayrıca şu kısımlarda süpürgenin yüksekliklerden düşmesine engel olacak bir sensör var. Pek tabii ki diğer süpürgelerin hepsinde olduğu gibi bunda da bir yan fırça bulunmakta. Bu yan fırçanın da görevi bu tarafa gelen pislikleri buradan ana fırçaya yönlendirmek oluyor. Ayrıca burada her şeyden bağımsız bir tekerlek ve bu kısımda da 2 santimlik engelleri aşabilen tekerlekler bulunmakta. Robot süpürge haritalama işlemini üst tarafındaki lidar ve şu ön ve yan taraflarında bulunan görsel sensörler sayesinde gerçekleştiriyor. Haritalama işlemini tek bir temizlik sonrasında gerçekleştiriyor ve bütün evin haritasını odalar halinde parçalanmış bir biçimde bizlere sunuyor. Uygulama üzerinden kontrollerde robot süpürgenin istenilen odada istenilen emiş gücünde emiş yaptırabiliyorsunuz. İstenilen su seviyesinde paspas yaptırabiliyorsunuz. Haftanın istediğiniz günlerine robot süpürgenin temizlik yapmasını ve hangi odada tabii ki hangi güçlü emiş gücünde çekiş yapmasını istediğini de seçebiliyorsunuz. Robot süpürgenin şu arka tarafındaki hazne gördüğünüz gibi combo bir hazne. Su doldurma işlemini buradaki kısımdan gerçekleştiriyorsunuz. Ayrıca eğer bu çöp kovasını kullanmak istemezseniz, daha doğrusu çöp kovası benim için çok maliyetli, şu içerisindeki parçalar benim için çok zahmetli olacak diyecekseniz ki o zaman böyle bir model tercih etmenizin sizin için bir anlamı yok. Şuradaki kısımdan isterseniz içerisine biriken kirleri açıp direkt olarak bir çöpün içerisine dökebiliyorsunuz. Şimdi süpürme işlemine geçeceğiz. Ardından uygulamasından nasıl yüklendiğini, telefona nasıl kaydedildiğini, süpürgenin nasıl eklendiğini ve pek tabii ki harita çıkartıldığı takdirde haritalarda neleri kontrol edebildiğimizi beraber göreceğiz. Şimdi uygulamaya geçelim. Şimdi çöp kovasını prize takmış bulunuyorum. Robot süpürgeyi ilk etapta şarj istasyonuna şu şekilde elle oturtuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şuradaki ışık yanıp sönmeye başladı. Güç açık. Gördüğünüz gibi güç açık komutunu verdi. Şimdi Şarj ediyor. normalde robot süpürgeyi eklemek için yapmam gereken işlemler vardı ama ben robot süpürgeyi daha öncesinde kaydettiğim için size ilk başta haritasını göstereceğim. Daha sonrasında da ihtiyacı olanlar için ve yeni robot süpürge alacaklar için nasıl uygulama kurulumu yapılıyor onu göstereceğim. Kullanacağımız uygulama Listro uygulaması. Listro uygulamasına giriş yaptıktan sonra sizden bir kullanıcı adı şifre oluşturmanız isteniyor. Oluşturduktan sonra da
robot süpürgenize ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bakın ben burada evimde bir harita çıkarttım. 38 metrekare alanı tam 45 dakikada temizlemeyi gerçekleştirdi. Robot süpürge bu arada gerçekten hızlı. Şimdi burada gördüğünüz gibi 38 metrekare son yapılan temizlik, %100 şarj seviyesi 45 dakikada yapmış olduğu temizliği gösteriyor. Burada evimin haritası var ve üzerinde gördüğünüz gibi farklı emiş gücü simgeleri ve burada da bir de 2 simgesi var. Bakın şurada 2 yazıyor. Bunun amacı mutfakta 2 kez temizlik yapsın anlamına geliyor. Ben bunu o şekilde özel olarak ayarladım. Robot süpürgenin bu harita bir seferde çıktıktan sonra şuradan harita düzenleme menüsünden kısıtlanmış alan ayarı yapabiliyorsunuz. Bu ne demek? Bir kısıtlanmış süpürme ve silme alanı veya silme için kısıtlanmış alan şeklinde alan kısıtlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Sanal duvar ekleyebiliyorsunuz ve bunun gibi birçok özelliği kullanabiliyorsunuz. Robot süpürgenin ayrıca haritaları içerisinde alan düzenleme seçeneği var. Alan düzenleme odaları bölüp birleştirmenize olanak sağlıyor. Özel mod dediği de az önce gösterdiğim bu her odada farklı emiş gücünü ayarladığımız menü olmakta. Bu işlemleri harita çıkarttıktan sonra yapabiliyorsunuz. Tekrar harita düzenlemeye geliyorum. Robot süpürge bünyesinde birden fazla harita kaydedebiliyor. Şu an gördüğünüz gibi bir tane haritam burada bulunmakta. Alt taraftaki alan temizliği örnek veriyorum. Ben robot süpürge ilk başta mutfaktan başlasın, daha sonrasında oturma odasına gitsin, daha sonrasında yatak odasına, koridora ve en son çalışma odamı süpürsün şeklinde ayarlayabiliyorum. Ve ardından robot süpürgeyi temizliğe başlatabiliyorum. Sabit nokta temizliği dediği robot süpürge isterseniz olduğu yerde daireler çizerek 1,5 metrekare içerisinde temizlik yapıyor. İsterseniz de işaretlenilen alana süpürmeye gidiyor. Bir diğer bölümlü alan temizliği de bu şekilde bir kare ya da dikdörtgen oluşturarak robot süpürgenin temizlik yapmasını istediğiniz alanları seçip yönlendirebiliyorsunuz. Alt taraftaki tuş şarj et tuşu, buradaki de başlat tuşu. Sağ üst taraftaki menüye girecek olursak zaman ayırmalı temizleme modu robot süpürgenin günlük temizleme rutinlerini ayarlayabiliyorsunuz. Haftalık programlar yapabiliyorsunuz. Uzaktan kumandayla robot süpürgeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ses seviyesi içerisinde Türkçe dil de bulunuyor. Şöyle. Buradayım. Gördüğünüz gibi robot süpürge Türkçe'de konuşabiliyor. İkincil temizleme, tek bir temizlemede diyor parantez içinde bakın. Buna bastığınız zaman yani şunu açık konuma getirdiğinizde ilk süpürmesinde yani yapacağınız ilk süpürmede 2 tur süpürme işlemi yapacak. Kenarları takip eden temizlik tek bir temizlemede yine diyor. Bunu da açacak olursanız robot süpürge ilk çalıştığı yani ilk yapacağı süpürmede yine aynı şekilde kenarları takip ederek bir temizleme yapacak. Rahatsız etmeyin modu da süpürgenin size hangi saat aralığında bildirim vermemesini sağlayacağınız alan olmuş oluyor. Cihaz paylaşımından evin diğer fertleriyle robot süpürgeyi paylaşabiliyorsunuz. Otomatik basınç artırma dediği halıların üzerinde emiş gücünü maksimum seviyeye çıkartmaya yarayan özellik. Eğer siz bu özelliği kullanmak istemiyorsanız pasife alabilirsiniz. Ancak bu açık durumda olacak olursa robot süpürgenin enerjisini daha verimli bir biçimde kullanmasını sağlar. Örnek siz standart modda çalıştırdınız. Robot süpürge sadece halıların üzerine geldiğinde emiş gücünü en yüksek seviyeye çıkartır. Toz toplama yardımcısı dediği bakın burada isterseniz robot süpürge temizlik yaptıktan sonra temizliği bittiğinde 1, 2 veya 3 temizlik sonrasında buradaki çöp kovasının içerisine pislikleri boşaltmasını seçebiliyorsunuz. Ben mesela 3 temizlik sonrasında diye ayarladım. Bunu istersem tek temizlik sonrasında istersem de hiçbir zaman toplama olarak ayarlayabiliyorum. İstersem de derhal topla deyip şöyle bir şey yapabiliyorum. Toz toplamayı başlat. Toz toplama tamamlandı. Şarj ediyor. Gördüğünüz gibi istersen buradan direkt olarak toz toplama işlemini de başlatabiliyorum. Harita sıfırlama işlemi buradan gerçekleştiriliyor. Ben şimdi haritayı sıfırlayacağım. Evin içerisinde kayıtlı bir harita olmasın. Tekrardan burada bir harita oluşturalım diye tamam'a basıyorum. Şu an haritam sıfırlanmış durumda. Ürün kılavuzu zaten kutunun içerisinden çıkan kullanım kılavuzuyla aynı. Temizleme kayıtları robot süpürgenin ev içerisinde yapmış olduğu temizliğin kayıtları olmuş oluyor. Sarf malzeme bakımı da robot süpürgenin içerisinde kullanılan şu yan fırça, döner fırça, filtre ve sensörlerin kullanım ömürleri olmakta. Cihaz ayrıntıları kısmına geldiğiniz takdirde de burada cihazın adresi, sanal kimliği ve Wi-Fi sürümü gibi seçenekleri karşımıza çıkıyor. Bellenenin yükseltmesini kontrol edin dediği şey de robot süpürgenin güncellemesi. Süpürgeyi ilk aldığınızda zaten şurada bir güncelleme gerektiğini size söylüyor. Zaten bildirim de veriyor. Güncelledikten sonra robot süpürgeyi en efektif şekilde kullanabiliyorsunuz. Robotumu ara dediğinde
Buradayım. Gördüğünüz gibi buradayım diyor. Fabrika ayarlarını sıfırlamak için de şu alt taraftaki seçeneği kullanıyoruz. Şimdi robot süpürgeyi eğer siz yeni aldınız ve eklemek istiyorsunuz, şu sağ üst taraftaki artıya basıp buradan R1 seçeneğini seçiyorsunuz. Ardından robot süpürgenin şu üst tarafındaki 2 tane tuşa aynı anda 3 saniye kadar basılı tutup Wi-Fi reset sesini duyana kadar bekliyorsunuz. Wi-Fi reset sesini duyduğunuzda buradan ileriye basıyorsunuz. Ardından evinizin 2.4 GHz'lik Wi-Fi ağının adını ve şifresini buraya girip tamam diyorsunuz. Bir sonraki adımda size Wi-Fi'den robot süpürgenin ağına bağlanmanız isteniyor. Ona da bağlayıp ileri tıkladığınız takdirde robot süpürgeniz artık bağlanmış ve kullanıma hazır oluyor. Bu arada bu işlem gerçekten 1 dakikadan kısa sürede gerçekleşiyor ve hiçbir sorun yaşamadan uygulamaya rahatlıkla kaydedebiliyorsunuz. Şimdi evin içerisinde bir temizlik yaptıracağım. Süpürgenin bu şekilde haritasını da sıfırladım. Onu da size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi bir harita yok. Buradaki kısıtlı alan içerisinde bir temizlik yaptıracağım. Çıkartmış olduğu haritayı da ikiye böleceğim. 2 odaymış gibi. Daha sonrasında da şuradaki küçük bir alanda paspaslama işlemi yapacağız. Şimdi robot süpürgeyi çalıştırıyorum ve temizlik testine başlıyoruz. Temizliğe başla. Evet, şu an süpürge köşeleri aldı ve haritayı aslında kabataslak olarak çıkarttı. Bakın şimdi çıkartmış olduğu harita tam olarak bu şekilde odanın basitçe bir haritasını çıkarttı ve şu an S'ler çizerek temizliğine devam ediyor. Bu arada halının üzerinde emiş kontrolü yaptığını görebiliyorsunuz. Fakat benim halım daha önceki süpürgelerde de söylediğim gibi ince bir halı olduğu için bunun üzerinde bazen robot süpürgeler halı olduğunu algılayamıyor ve emiş gücünü artıramıyor. Bakın şimdi robot süpürgenin emişini maksimum seviyeye çıkarttığımda sesi ne kadar olacak? Maksimumu alıyorum ve tamama basıyorum. Bakın maksimum seviyede olmasına karşın süpürgenin sesi gerçekten hiç rahatsız edici boyutlarda değil. Ölçümlerde şöyle görmüştüm, 69 desibellik bir ses çıkışı var. Yani bu da gerçekten çok düşük bir seviye. Şarj etmeye geri dön. Gördüğünüz gibi temizlik tamamlandı dedi ve şu an şarj etmeye geri dönüyor. Robot süpürgenin bu kadarlık alan içerisinde temizliğini kaç dakikada yaptığını da beraber göreceğiz. Bakın şimdi şarj istasyonuna dönmesini de gerçekten basit ve kolay bir biçimde gerçekleştiriyor. Kesinlikle kaybolmuyor. Bu küçük alanda temizlik yapıp da kaybolmadığını iddia ettiğimi düşünmeyin. Tüm bir evde zaten temizlik yaptırıp haritasını da daha öncesinde çıkartmıştım. Bu haritayı sizlere az önce gösterdim. Süpürge şöyle gördüğünüz gibi 6 metrekare alanını 4 dakikada temizledi ve maksimum emiş gücünde temizlik yaptırdım. %6 şarjı gitti. Şimdi süpürge toz toplamayı başlattı. Şimdi toz toplama tamamlandı zaten. Toz toplama tamamlandı. Şarj ediyor. Bakın şimdi bir harita çıkartıldı diyecek. Evet dedi. Yeni bir ev ortamı haritası oluşturdu. Haritayı kaydetmek için basın diyor. Haritayı şu an kaydettim ve bunu bir oda olarak şu an algılamış durumda. Ben istersen bunu çeşitli parçalara bölebiliyorum. Şimdi bölme işlemi yapacağım. Burada harita düzenleye geliyorum. Alanı düzenle diyorum. Alanı böl diyorum. Basıyorum ve ardından odayı ben şuradan şuraya bölüp 2 oda şeklinde kullanmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi Room 1, Room 2 şeklinde oldu.
Şu an robot süpürgenin bulunduğu bu alan ikinci oda. Benim çekim yaptığım alanda birinci oda olmuş oldu. Ben bu alan içerisinde bir paspaslama yaptıracağım. Şimdi toz kutusunu çıkarttım. Şuradaki kısımdan su dolumunu gerçekleştireceğim. İçerisine bir miktar buradan su dolduruyorum. Hatta bir miktardan bir tık da fazla koydum. Şöylece bakacak olursanız şu an içerisinde su var. Paspas haznesini istersen buradayken istersen de içeride robot süpürgenin arkasındayken takabilirim. Takma işlemini şöyle yapıyorsunuz. Bakın burada çentikler var. Bu çentikler buna denk geliyor ve artık paspas takılı durumda. Şimdi bunu tekrardan robot süpürgenin altına yerleştireceğim. Takmak için şu alt taraftaki çengeli basılı tutarak bunu buraya ittiriyorum. Toz kutusu takıldı. Gördüğünüz Silme gibi. moduna geçiyor. Şarj ediyor. Şarj etmek için istasyonuna tekrardan koydum ve paspaslama için şu yerdeki halıyı pek tabii ki kaldıracağım. Şimdi tekrardan haritaya geldim. Ben burada bölünmüş alan temizliği değil de alan temizliği yapmak istiyorum. Şuraya bastım. Ardından mod ayarından sessiz emiş gücü ve orta seviyede su miktarında temizlik yapsın istiyorum veya sadece silme de seçebilirim. Bastım. Ardından başlata tıklıyorum. Alan temizliğiyle başla. Şimdi sadece paspaslama yapacak burada. Orta seviye su seviyesinde ayarladım ve o şekilde paspaslamasını gerçekleştirecek. Bu arada bakın hemen zeminde bir parlama meydana geldi. Bu arada ahşap zeminlerde su seviyesini maksimumda tutmanız çok fazla önerilmez. Çünkü cihaz fazla su bırakacağı için ahşap zeminlerde bu ahşapların kalkmasına neden olabilir. Ve ayrıca pek tabii ki böyle bir temizliğe de gerek yok yerde fazladan su kalmasına. İlk başta alanın kenarlarını tarıyor. Şu an bizim alanımız aslında burada bittiği için odayı ikiye bölmüştüm ya. Bu alan içerisinde sınırlarını belirliyor ve ardından paspaslamaya seyrer çizerek devam edecek. Gördüğünüz gibi son derece sessiz çalışıyor. Sessiz çalışma modu, yani sadece silme modunda çalıştığı zaman kesinlikle robot süpürgeden öyle bir ses çıkmıyor. Şimdi bu kenarları gezdikten sonra süpürge tekrardan başladığı konuma gelecek şuraya ve ardından da pek tabii ki paspaslamaya seyler çizerek devam edecek. Bakın gayet seri bir biçimde dönüşlerini gerçekleştiriyor ve zeminde öyle ağam şağım bir ıslaklık yok. Yalnız yine de ahşap zeminler aslında ikinci seviyede değil de birinci seviye su ayarında paspas yaptırmak bence daha cazip olacak. Çünkü böyle sadece hani bir parça da olsa nem var yerde, ahşap zeminlerde bu lekelenmeye ve ahşapların kalkmasına sebep olabilir. Temizlik tamamlandı. Şarj etmeye geri dön. Nemin ahşap zeminlere zarar vermesini önlemek için silme başlığının çıkarılması önerilir. Gördüğünüz gibi briefing'i de almış durumdayız. Hemen silme başlığını çıkartacağız. Mopu da çıkartacağız. Ve ardından da süpürgenin şu çöp kovasını sizlere göstereceğim. Şimdi robot süpürge istasyonuna yanaştı. Ben size çöp kovasının içeriğini göstereceğim. Bakın çöp kovasını bu şekilde açıyorsunuz. Ben şunu birazcık prizden uzaklaştıracağım. Süpürgeyi de şöylece çekeceğim. Çöp kovasını açtığınız zaman içerisinde bu şekilde bir çöp haznesi bulunmakta. Çöp haznesinin büyüklüğünü de ben zaten ekranlara yansıttım. Oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde çıkartıp eliniz toza kire hiçbir şekilde değmeden çöpe atıp yenisini buraya takabiliyorsunuz. Ben şimdi tam çekmedim. Normalde tam çektiğinizde bu şekilde kapalı olarak elimize geliyor. Bunun yenisini buraya takmak için de şu şekilde zaten size geliyor. Birazcık da tabii böyle basık bir şekilde geliyor. Bunu bu şekilde açıp buraya yerleştiriyorsunuz. Ardından da
tekrardan kullanıma hazır olmuş oluyor. İçerisinde daha farklı bir şey yok. Bakın şurada bir havalandırma boşluğu var. Tabii ki bunun içerisine robot süpürgenin içinden gelen şeyleri çekebilmek için bir delik olması gerekiyor. Dışarıya da hava atabildiği, o da dışarıya havaya aktardığı nokta. Tekrardan ben bu hazneyi buraya yerleştirdim ve robot süpürge bir sonraki içerisine çöpleri toplarken bunu zaten yeteri kadar şişirecek ve burası tamamıyla şişmiş olacak. Bu arada bunun kullanım zamanına gelecek olursak, her gün temizlik yaptırdığınızda ortalama 1-1,5 ay civarında bu hazne sizin için yeterli olacak. Ancak benim gibi 2 veya 3 günde bir süpürgeyi açıyorsanız kesinlikle size ortalama olarak bir tane çöp poşeti 2-3 ay civarında dayanır. Yani dayanmaz diye düşünmeyin, kesinlikle dayanır. Pek tabii ki eviniz 150-200 metrekareden daha büyük değilse. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Açıkçası R1 süpürgeyi neden birçok kişinin tercih ettiğini bunu kullandıktan sonra daha net anlamış oldum. Haritalandırması olsun, süpürmesi olsun, paspaslaması olsun ve hızı olarak gerçekten değerlendirecek olursak bu süpürge harika ötesi bir süpürge. Hala 2022 yılında tercih edilebilir ve alınabilir modeller arasında yerini almış durumda. Ayrıca bunun farklı modelleri de var. Örnek UV sterilizasyonu yapan ve içerisinde bir tane de ozon filtresi bulunan bir modeli daha var, S1. Onun da incelemesine ekranın sağ üst köşesine koyuyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.